Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu çok güzel çantayı çalışacağız. Bu geçen sene ördüğüm bir modeldi. Kağıt iple yaptım ve acayip keyif aldım örmekten. İnanılmaz kolay bir model. Böyle göründüğüne bakmayın. Gerçekten çok kolay. 3 motiften oluşuyor bu çantamız. Marka muadili olan bir çanta. Ve bu videomda bu rengini çalışacağız. Askı detayı farklı olacak. Dikiş detayı da farklı olacak. Umarım videomdan keyif alırsınız. Yorumlara yazın lütfen ne düşündüğünüzü. Videomuza geçebiliriz. Keyifli seyirler. Şimdi modelimize geçmeden önce ben size kullandığım ipleri göstermek istiyorum. Eva yarnın şu 3 rengini kullanacağız. 4 milim tığ kullanacağız. Gerçi burada artık kullanmaktan silinmiş ama 4 milim olacak tığımız. Ve bir de makas. Şimdi motifimize başlayalım. Sihirli halkayla başlıyoruz. Hemen şöyle sihirli halkayı nasıl yaptığımı da göstermek istiyorum. Şu şekilde bir zincir çektim. 2 ve 3. Toplamda 3 tane zincirimiz olacak burada. Çıkaralım. Hemen başına doladım. Şöyle 3 tane trabzan yaptım. İlkiyle beraber 3 tane. 2 zincir çektim. Tekrar doladım. İkili trabzan. İkinci ikili trabzan ve üçüncü ikili trabzan. Şöyle yine 2 tane zincir çekiyorum. Bu motifimizin adını biliyorsunuz. Çok meşhur bir motiftir. Hanım dilendi, bey beğendi motifi. Bu tarz projelerde çok şık duruyor. Şöyle. Evet, şimdi 4 tane üçerli gruplardan oluşan ikili trabzan yaptım. Yine araya 2 zincir çekiyorum. Hemen şu ilk başladığımız üçlü zincirin en üst zincirine batıp şu alttaki ipi de üstüne alarak bir kaydırma yapıyorum. Hemen yanındaki başağın içine de bir kaydırma yapıyorum. Onun yanındakine de ve bu boşluğa da bir kaydırma yapıyorum. Şimdi biz her sırayı renk renk gideceğimiz için bu ipi burada kesiyorum. Farklı bir renge geçeceğim çünkü. Motifimizin göbeği oluştu şu an. Şöyle bakın. 1, 2, 3, 4. Şimdi farklı bir renge geçiyorum. Pembe olsun bundan sonraki. Zaten 3 renk kullanıyoruz. Buradan değil de tam karşısına denk gelen zincir boşluğundan başlıyorum. İçine aldım. Burada herhangi bir kilit noktası yapmayacağım. Hemen aldım. Üstüne doladım ve şöyle içinden geçirdim. Bunu biraz böyle sağa doğru çekiyorum. 2, 3. Şöyle toplamda 3 tane zincir yaptık buraya. Yine yanına şu kendi ipini de alttan yürüteceğiz. Bir tane ikili trabzan ve yanına bir tane daha ikili trabzan. Şimdi bu köşeler bizim arttırma noktamız olduğu için burada 2 tane zincir çektim. Yanına yine ikili trabzan aynı boşluğun içine. Yanına yine
Şöyle yine. Araya bir tanecik zincir yapıyoruz. Bir tane ama. Sonra başına doladım. Diğer şu ikili zincirin olduğu noktaya geldim. İkili trabzan. İkinci ikili trabzan. Üçüncü. Bakın. Hemen araya 2 zincir. Aynı boşluğun içine yine 3 tane ikili trabzan yapacağız hanımlar. Şu şekilde. Şöyle araya bir tane zincir. Bu geçişlerde olacak. Şimdi burada kesmiştik. Bu ipimizin ucunu da buraya saklamış olacağız şimdi. Başına aldım. İkili trabzan. İkinci. Ve üçüncü. Araya 2 zincir. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Bakın şu şekilde köşelerimiz oluştu. Şimdi buraya son köşeyi yapalım. Burada buluşalım. Evet, son köşeyi de yaptım. Şimdi araya bir tanecik şöyle zincir. Hemen yine burada ilk başladığımız 3 zincirin şu ortasına batıp ilmek kaydırıyoruz. Sonra hemen yanındaki başağın 2 bacağını da alıp yine ilmek kaydırıyoruz. Sonra bir diğer yanındakinin şöyle. Şimdi de boşluğa gelip ilmek kaydıralım. Bakın burada böyle düzgün bir görüntü çıkıyor ortaya. Şimdi ipimi burada keseceğim. Bir diğer rengime geçeceğim. Şöyle göstereyim. Evet. Yine karşı kısımda ya da buradan yapalım. Herhangi bir kilit yapmıyorum. Direkt tığımı bu boşluğun içinden geçirdim. İlmeği aldım. Burada kısa olanı başına doladım ve içinden çıkardım. Şöyle kaydırayım birazcık. Buraya bu zaten bir zincir oldu. 2 ve 3. 3 tane yaptım. Başına doladım. İkili trabzan yapacağız. İpler incelik kalınlık gösterebilir. Yani her yumak farklı. Bazen kendi yumağın içinde bile incelip kalınlaşabiliyor. O bir sıkıntı değil. Zaten motif motif yapacağımız için sorun yok. Evet. Şimdi arada bir zincir. Başına doladık. Şimdi bu ortaya geldik. Tek zincirlik yerlere. Buradan bir ikili trabzan. Toplamda buraya 3 tane ikili trabzan yapacağız. Bu ikinci. Ve bu da üçüncü. Bakın böyle. Buraya yine bir zincir. Hemen şu
2 zincirlik boşluğa geldik. Şu altta kalan kestiğimiz ipi yürüteceğiz bunun altından. Evet. Burası 3 etti. Araya 2 zincir, aynı noktaya tekrar 3 tane ikili trabzan. Şurada yine bir zincir, orta kısma geliyoruz. 3 tane ikili trabzan. Araya bir zincir. Köşemize geldik. Şöyle bakın. Şu köşeden başlıyoruz. Arada 2 tane zincir. Bu aralarda tek zincir. Bu kısımlara, tek zincirli olan kısımlara ikili trabzan 3 tane. Yine köşeler, aralara 2 zincir. Burada da yine aynı. Burada tekrar görüşelim. Evet, bu sıranın da sonuna geldik. Şu araya yine 3 tane ikili trabzan, araya bir zincir ve yine burada en tepedeki zincire batıp kaydırma yapıp yine kaydırmalarla boşluğa kadar gideceğiz. Orada çünkü ipimi kesmek istemiyorum. Sonrasında kötü bir görüntü oluyor. Bakın şöyle elinizle düzeltin lütfen her döndüğünüzde. Zaten en son ütü yapacağız. Şöyle bu ipimizi burada keseceğiz. İpimizi burada keseceğiz. Ve buradan yine aynı renklerde şimdi tekrar turuncu, sonra onun üstüne pembe, onun üstüne mürdüm gibi devam edeceğiz. Hatta ben 2 motifi yapmıştım. Onların üstünden göstereyim size. Şunları şöyle alıyorum. Evet, şu şekilde. Bakın. Buradan renk devam edeceğiz. Her turda diğer rengi dönmemiz gerekiyor. Kaç sıra olacağını şimdi size burada göstereceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sıra öreceğiz. Yani 9 sıra arttırma yapacağız. En sonda da böyle bir çerçeve yapacağız. Şimdi bunları örmeye devam edelim. Toplamda 3 parça motifimiz olacak ve 9 sıra arttırmayla olacak. Yani 10 sıra değil 9 sıra. Ondan sonra da bir tur çerçeve döneceğiz. Şimdi ben bu motifimi örmeye devam edeceğim. Çerçevede görüşürüz. Evet, şimdi ben motifimi büyüttüm. 9 sırada ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi çerçevesini yapacağız. Hemen size nasıl başladığımı göstermek istiyorum. Yine aynen tığımı bu köşe noktasından içeri daldırdım ve şöyle ipimi çektim. Yine üstüne doladım ve bir sık iğne yaptım. Şimdi burada hemen yanında gelen başağın üstünden sık iğne yapmaya devam edeceğim. Şöyle. Bu ipi de yedirerek hem de sağlam olması açısından devam ediyoruz. Çünkü bir kilit zincir yapmıyorum ben. Şöyle.
Şu boşluğa geldiğimizde üstündeki başağı değil de tamamen içine batıp bir sık iğne yapıyoruz. Yine gelen üçlü trabzanın üstüne 3 tane şöyle. Üçüncü araya bir tane. Gelenin üstüne bakın şöyle. Şöyle. İpi de alalım. Yanındakine ve buraya. Araya bir tane. Her ilmeğin üstüne bir tane. Sadece şu aralara direkt boşluklardan ilmek çekip kaydıracağız. Şöyle bakın. Her birine bir sık iğne. Şimdi köşeye geldik. Buraya 3 tane sık iğne yapıyoruz. 3 tane. 1 kaydıralım. 2 ve 3. Hemen yanındaki bu 3 tane trabzanın tepesine aynen devam ediyoruz. Her başa bir tane sık iğne yapıyoruz. Biraz önce yaptığımızın aynısı. Ortaya şöyle. Evet, şu şekilde köşemizi oluşturmuş olduk. Şimdi burayı komple şu iplerimizi de içine yedirelim lütfen giderken sık iğnelerin. Böyle dışarıda kalmasın. İçinden yedire yedire devam edip bütün köşeleri üçer tane sık iğne yapıp hepsini tekrar şurada buluşacağız. Şurada ilk başladığımız noktada. Evet, her birine birer tane batarak bütün köşeleri dönüp geldik. Köşelerde 3 tane arttırma yaptık. Yani üçlü battık. Normalde ikiliydi bir alt sırada. Biz bu en son sıra olduğu için 3 yaptık. O da köşeler belirgin olsun diye. Şimdi buraya 2 tane sık iğne yapıyorum. Burası birleştirme noktam. Hemen şu ilk başladığımın içine girip şöyle bir kaydırma yapıyorum. Evet. Keselim. Burada çünkü bitiriyoruz. Hatta buraya hadi bir kilit yapalım. Ne olur ne olmaz deyip. Evet. Tamam. Evet, şimdi bu motiflerimizi ütüleyip gelelim. Sonra birleştirmesini yapacağız. Şöyle açarak. 3 parça motifimiz oldu. Ütüsünü yapalım hanımlar. Şimdi ütümü yaptım. Şu arkasındaki ipleri temizleyelim. Hemen. Burası da. Köşeler kalsın. Köşeleri yedireceğiz. Şu köşedeki ipleri. Hemen bunları keselim. Şöyle bunu temizlemişiz zaten. Evet. Renkler gerçekten çok güzel, çok canlı ve kendini gösteren renkler. O yüzden
Bu çanta bir harika oldu. Şöyle. Şimdi birleştirmesine geçiyoruz. Evet hanımlar, şimdi motifimizi birleştirme şeklimiz böyle olacak. Bu şekilde bir torba çanta elde edeceğiz. Şuralardan şu şekilde birleştirme yapmamız gerekiyor. Arka kısmı da aynen o şekilde. Buranın sayıları birbirini tutacaktır, merak etmeyin. Şu şekilde. Şimdi birleştirmeye başlıyorum. Evet, şöyle bir birleştirme yaparken iğne kullanacağım. Şu şekilde koyalım parçalarımızı ve şöyle tam şu 3 tane sık iğne olan noktayı birbirine getirelim. Şu şekilde. Şu içeriden giriyorum. Bakın, dışarıdan değil, içeriden. Şöyle. Şimdi hemen yanından şu kısma gireceğim. Bu kalsın burada. Onun ucunu halledeceğiz sonra. Şimdi evet, böyle normal dikiş diker gibi şu şekilde birleştirmemizi yapacağız. Şöyle tam yerine gelsin. Evet. Böyle karşılıklı ilmeklerimize batıyoruz. Hemen bir yana. Bu çok kolay bir birleştirme tekniği bu arada. Tabii ipi uzun tuttuğum için rafyamı böyle fazla çekiyorum. Hemen bir yanındakine şu şekilde hemen tekrar karşısına. Evet, bu şekilde birleştirerek sıra sonuna gelelim. Tam köşedeyim. Artık böyle katladım çünkü bu şekilde çok daha rahat oluyor açıkçası. Şöyle köşemi de devam ediyorum. Hatta köşe olduğu için bir daha şöyle bir aynı noktalara giriş çıkış yapalım. Şimdi buradan devam edelim. Evet, bakın bu tarafı komple bitirdim. Şu noktadayım ben. Bu çantanızın yani önü ve arkasına muhakkak dikkat etmelisiniz. Yani ön yüzlerinden dikiyoruz biz. Arka yüzlerinden değil hanımlar. Bunu aslında buna başlarken söylemeliydim. Şimdi bakalım. Evet, şu şekilde devam edeceğiz. Bu parçayı
Yani şunu şöyle açalım. Şu kısmı da şöyle koyacağız ve bu şekilde birleştirme yapacağız. Yani burası ters kısmı. Bunu böyle katladığımız zaman düz kısmı bize bakacak. Şimdi buradan iğnemle ipimi koparmadan bakayım doğru yerde miyim? Hemen ona bir dikkat edeyim. Bir tane daha şöyle batalım. Tam köşe noktamızı. Sonra bir geriden bir daha batalım. Görünüyor mu bilmiyorum ama şu an. Evet. Bakayım. Tamam. Şimdi burayı birleştirmeye başlıyoruz hanımlar. Sonuncu motifimiz. Şu şekilde hemen şu göbeği alalım ve şu en sonuncudan girelim. Evet. Ama bu tabii ki burada ben bir hata yaptım. Çok pardon. Çantanın düzü değil burası. Değil mi hanımlar? Çantanın tersinden başladım. Evet, şimdi benim aslında şu şekilde yapıyor olmam gerekiyor. Evet, bakın böyle. Kusura bakmayın, böyle ufak tefek hatalar bizler de yapıyoruz tabii ki. Evet. Bakayım buradan birleştirdiğim zaman şöyle olacak. Evet, tamam. Sadece bu şekilde yapmamız gerekiyor. Size yapmayın dediğim hatayı şimdi ben kendim yaptım. Evet. Hemen şuradan başlayalım. Görünüyor mu? Görünüyor. Bu şekilde. Şöyle devam edeceğim. Evet. Şöyle biraz uzatalım. Tam köşedeyim. Şu an köşe dönüşünü yapıyorum. Biz buraya çift batıyorduk değil mi hanımlar? Evet. Çift batalım. Yanından devam edelim. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlara yazın lütfen. Ben kendimce sevdiğim çantaları anlatmaya çalışıyorum bu videolarda. Devam ediyorum şöyle. Evet. Şimdi şurada bir ipimiz vardı. Evet. Şöyle göstereyim. Bakın.
Birleştirmemiz de gayet güzel oldu ve çok şık oldu ve çok kolay oldu. Şuraya devam edeyim. Şimdi burada bir geri yapacağım. Çünkü ipim bitti. Burada içeri yollayacağım bu ipi. Şu şekilde. Yani şu kadarcık alan kaldı, bakar mısınız? Şunu takalım. Evet. Bu ipi araya alalım. Şimdi buradan zaten şöyle bir birleştirme yapacağız. Şu şekilde. Bakın gayet güzel bir birleştirme oldu. Sorun da olmadı. Evet, şimdi kenarına sık iğne yapacağız. Bunun için ben yine pembeyi kullanacağım. Şimdi buradaki çerçevemizi yapalım. Bunun için ben şu köşeden başlayacağım. Tam köşe noktası şuradan. Kilit yapmıyorum. Direkt şöyle battım. Üstüne doladım bir kere. Bu zaten bir sık iğne yapıyor. Şöyle inşallah geçirebilirsek. Şurada da bakın, burada bitirmişim ben bu köşeyi. Bunu da içine alıp devam edeceğiz. Evet, hemen yanından şu şekilde sık iğnelerimi gelen başaklara batarak çantama bir çerçeve görüntüsü vereceğim. Şu şekilde. Alttaki ipleri de sık iğnelerin içinden yürüterek kaybedelim. En son zaten bir temizleriz. Çıkan ipleri, kesilen ipleri. Şu şekilde. Bakın şöyle bir görüntü oldu. Tam bu orta noktasındayım. Şimdi buraya geldim. Bir tane aldım. Sonra hemen karşı taraftaki ilk ilmeği de aldım. Sonra hepsini birden çıkardım. Buradan yine aynen gelen sık iğneye devam ediyorum. Şu şekilde oldu bakın. Zaten şu araya da bir parça yapacağız. Çantamız çok sığ olmasın. Hani kullanım alanı daha fazla olsun diye. Alttaki ipimizi de yine yürüteceğiz buradan. Şu şekilde. Şu köşeye kadar gelelim. Tam köşedeyim. Hiçbir arttırma yapmadan düz devam ediyorum. Evet, yine tam orta kısma geldik. Bakın şu araya eksiltme yapıyorum ben. Biraz önce gösterdim ama eksiltme yaptığımı söylemedim. Bir tane aldım. Hemen şuradan karşıya atladım. Bir tane de buradan aldım. Şimdi üçünü birden
çektim burada. Yani burada bir nevi bir birleştirme yapıyoruz, ufak da olsa, tam şu kısımda. Hem de böyle sağlam ve muntazam durması açısından o şekilde yapmamız gerekiyor. Şimdi tekrardan devam ediyorum. Pembe ipim bayağı kalın. Diğer iki rengime nazaran bu ip ciddi kalın yani. İkisini birleştirsen ancak bu ipin kalınlığında bir ip elde ederim, öyle söyleyeyim. İşte bütün her yumak farklılık gösterebiliyor. Hem renkten hem de ipin inceliği, kalınlığından. Şöyle devam edeyim. Zaten bitirmek üzereyim. İlk başladığım noktaya geldim. Hemen onun içine batıp bir birleştirme yapacağım. Şöyle ipimi parçalamadan şöyle bir kaydırma yaptım. Şimdi bu kaydırmaya ben devam edeceğim. Yani burada ipimi kopartmayacağım. Hemen bir tane daha. Şu şekilde. Ama bu son turumuz olacak. Bakın şöyle kaydırmalarımızı yapalım. Bütün bir çantayı yapalım. Tekrar burada buluşuruz. Hemen şöyle bir iki sıra daha gideyim. Evet. Evet. Bu kaydırma noktama geri geldim şimdi. Birkaç ilmeğim var. İpimi burada keseceğim artık. Bunu da kaydıralım. Şöyle aradan girelim. Evet. Bunu da kaydırdık mı? Tamam. Burada artık kesiyorum. Evet. Tabii ki en son iç kısmından bir ütü yapalım hanımlar. Bir kendine getirelim ama içeriden yapalım artık. Dışarıdan değil de. Şimdi şu orta kısma ben şöyle üçgen parçalar ördüm. Buralara monte edeceğim. Bu çerçeveyi pembe yapmamın sebebi de bu. Siz de çerçevenizi hangi renkte yaparsanız orta kısmınızı da o renkte yapın lütfen. Şu şekilde bir görüntü çıkacak ortaya. Çıt çıtını da bunun iç kısmına dikeceğim. Bunu nasıl yaptığımı çok kısa bir şekilde göstereceğim şimdi size. Arttırmalarını. Zaten o kadar basit ki. Ben alayım. Şöyle bir zincir. Sonra iki. Sonra geri dönüp batıyoruz. Pardon. Şöyle. Şu uç kısmına da batalım. Pardon. Burada ince bir tığ kullanayım ben. Dikmek için ucunda ip bırakabilirsiniz. Ben şu an size gösteriyorum diye bırakmadım. Şöyle hemen bir tane çekelim içeri. Evet. Şu şekilde bakın. Bir zincir çekiyorum. Tabii ipime o tığ çok ince geldi.
Ondan sonra tam şu ortaya batıyorum. Aynı noktaya 2 tane sık iğne yapıyorum. Sonra bir sonrakine geliyorum. Bir tane zincir yapıyorum ve hemen yanına batıyorum. Şöyle. Sonra buraya geliyorum. Sonra bu araya 2 tane sık iğne yapıyorum. Şu şekilde. Yani her sırada bir tane sık iğne yapın. Şu şekilde bir zincir çekiyorum, çeviriyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Çift sık iğnelerinizin üstüne de gelmesin lütfen bir sonraki sıra. Şöyle. Ben burayı yapmışım. Burayı bu şekilde örüyorum. Şimdi şu araya 2 tane batacağım. Yani her sırada bir arttırma yapın. En son sıraya 2 tane arttırma yapacaksınız. O yelpaze görüntüsünü vermek için. Hemen şuraya da. Bakın şu şekilde büyüyor. Dönüyorum. Hemen ilk gelene bir, ikinciye bir, üçüncüye bir. Şu ortaya çift batalım bu sefer. Şöyle. Bunu istediğiniz kadar yükseltebilirsiniz arttırma yaparak. Çantanızın boyutuna göre veya o aradaki genişliğe göre de yapabilirsiniz. Bazı çantalarda ipinden ya da örmesinden kaynaklı geniş olur. Bir tane. Şöyle battık. Sonra yanına. Sonra buraya. Evet, buraya bir çift yapabiliriz. Sonrasını düz devam edelim. Dönüşte de ikinci sıraya hemen ya da üçüncü sıraya çift batabiliriz. Şu an biraz böyle basit gösteriyorum ben size. Mantığını anlayın diye. Şekilde şu en sona da batıyoruz hanımlar. Burayı kaçırmayın. Pardon. Evet. Bu şekilde arttırarak yaptığınızda zaten çantanın şu orta kısmına bakın istediğiniz yükseklikte yapabilirsiniz. Zaten arttırma yaptıkça burası da genişleyecek. Şöyle. Bu kısmında iç kısmına çıt çıt dikeceğiz. Birleştirme yerimiz orası olacak. Yani çıt çıtımızı buraya takacağız. Evet, şimdi bu yelpazelerimi dikeceğim ben hanımlar. Evet hanımlar, bu yelpaze kısmını ben yerleştirdim, diktim. Şöyle göstereyim size. Buraya en son çıt çıt takacağız. Çıt çıt kapamalı bir çantamız olacak. Şimdi şu askı kısmını anlatmak istiyorum size. Bakın bu benim daha önceden yapmış olduğum bir askıydı. Şu an videosu mevcut kanalımda. Oradan izleyip yapabilirsiniz. Sadece şöyle bir şey söylemek istiyorum. 3 kat iple ördüm ben askıyı. Yani bayağı oldukça kalın bir askımız oldu ve 3 kat iple de ördüğüm için formu da çok güzel oldu. Şöyle göstereyim. 7 numara tığ kullandım. Çünkü bayağı kalın. Bakın şöyle. Şimdi bu askıyı biz nasıl yerleştireceğiz? Ben size şöyle hazırladım. Bakın bu askıyı bu köşelerde şu iç kısmına yerleştireceğiz. Şimdilik şöyle mandalla tutturdum.
Yani askı çıkışı böyle olacak. Herhangi bir halka veya farklı bir aparat takmayacağım. Aynısı burası için de geçerli. Bakın şöyle bu askılarımızı buraya dikeceğiz. İster kendi ipiyle dikin, isterseniz de hayalet ip de kullanabilirsiniz ya da pembe normal bir dikiş ipliğiyle de bu işlemi yapabilirsiniz. Askı uzunluğum benim 58 santim. 58 santim benim için yeterli. Neden? Çünkü şuradaki bu uzunluk payı da askıya giriyor. O yüzden de şu alan bu çanta için yeterli. Çanta gerçekten çok güzel oldu. Ben bayıldım. Yani tam bir yaz çantası. Bu renklerin bulunduğu bir terlikle kombin yapabilirsiniz. Bir tişörtle, bir şortla, bir cinle. Yani çanta harika oldu. Daha öncesinde kağıt iple çalışmıştım ben bu çantayı. Kraft rengiydi, yani klasik kağıt ip rengindeydi. O da çok havalı oldu ama bu yani efsane oldu. Gerçekten çok güzel. Şimdi askılarını takıp geliyorum hanımlar. Ben şimdi şöyle bir dikiş ipliğiyle dikeceğim hanımlar. Renk tonu uygun. Sizin de eğer böyle bir ipliğiniz varsa siz de böyle bir şey tercih edebilirsiniz. Çıt çıtını da aynen bu renkte dikeceğim. Şimdi askımızı dikelim. Ama önce şu uç kısımlarını bir toparlayıp geliyorum hemen. Evet, şimdi bu ağız kısmını toparladım ben. Şu ipi de içeri aldım, bitirme ipimizi. Çok fazla içine almıyorum. Zaten öyle çok büyük bir askı yapmadık. O yüzden şuradan şöyle bir sabitleyeceğim bu kısmını. Normal dikiş iğnesi kullanıyorum burada ben. Bakalım, o kadar kalın ki geçecek mi, çok merak ediyorum. Hemen şöyle. Evet. Önce buraya bir sabitleyelim askımızın ucunu. Bu önemli çünkü sonrasında kayıp çıkmasın içinden. Hemen şuradan takalım. Evet. Direkt buradan şu üstten tekrar. Allah'tan iğne çok ince ki sıkıntı olmuyor. Şöyle şu kısma girelim. Evet. Arkasında bir tuhaflık olmasın, ona dikkat edelim. Tekrar şu en uca geldim. Bu askı çok yakışacak bu çantaya. Emin olun. Hem bir bütünlük olacak rengiyle. Şuradan. Evet, bu kadar yeterli. Bu sabitlememiz. Hemen şuraya bir bağlayalım bunu. Evet. Şimdi şu şekilde askımızı buraya sağına soluna dikkat ederek lütfen her şeyi denk gelsin, kayma olmasın. Hemen şuradan, bakın şöyle, pardon çıkmışım kameradan. Şuradan
Devam ediyoruz. Şimdi köşelerin iki ucunu birbirine birleştireceğiz. Evet. Şu şekilde. Tabii ipim de pembe olduğu için hiç fark edilmeyecek. Siz de bu kenar kısmını ne renk yaparsanız o iple dikmeye çalışın. Eğer benim gibi normal bir dikiş ipliğiyle dikecekseniz. Şöyle. Ben bir de böyle şeyleri çok üst üste dikerim. Sağlam olsun diye. Şu şekilde. Tekrar buradan girelim. Üstünden almayalım da. Tekrar bu aradan girelim bakalım. Evet. Şimdi bir aşağı inelim. Şuraya. Çok şu ağız kısmını kapatmayalım. Şurada bir 2 santimlik alan yeterli. Evet. Tamamdır. Bu kısım böyle. Şöyle hafif yukarı alalım. Şuradan çıkaralım. Şu şekilde. Ve burada düğüm yapıp bitirelim. Bir tane daha çıktım. Zaten kullanmaktan açılsa bile hiç sıkıntı yok. Hemen bir iğne bir ipliğe bakar. Bu konuda içiniz rahat olsun. Evet. Şimdi bir düğüm yapıp ipimi keseceğim. Aynı işlemi diğer tarafa da yapacağım hanımlar. Bir kerecik daha düğüm yapalım. Evet. Burası tamam. Şimdi şurayı şöyle düzelterek şu kısımlara dikkat ederek, yani kıvrılma olmasın askınızda. Sonra çünkü sıkıntı olabilir kullanırken. Diğer askısını da diktim. Bakın şöyle bir görüntü oldu. Bence gayet de şık oldu. Ben çok beğendim. Kullanış olarak da harika oldu. Şimdi çıt çıtlarını dikelim hanımlar. Evet, çantamız bitti hanımlar. Ben çıt çıtını da taktım. Yine aynı pembe iple çıt çıtını yerleştirdim. Bakın sapımız böyle. Çok güzel bir çanta oldu. Ölçülerini ve kaç gram ip kullandığımı açıklamalar bölümüne yazacağım, malzemelerini. Her şeyi yani. Oradan bakabilirsiniz. Aklınıza takılan, atladığım bir şey varsa yorumlara yazın lütfen. Yardımcı oluyorum. Bu videomu burada bitiriyorum. Kanalıma abone olursanız, gönderilerimi beğenirseniz çok mutlu olurum. Başka bir projede görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın hanımlar.